Merhabalar. Hadi gelin bugün antik çağın en zeki, en esprili ve kesinlikle en kafa karıştırıcı düşünürlerinden birinin Chuang Tzu'nun dünyasına şöyle bir dalalım. Sizi uyarıyorum, bu yolculuktan sonra gerçeklik algınız eskisi gibi olmayabilir. Bildiğinizi sandığınız her şeyi sorgulamaya hazır mısınız? O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve size çok basit bir soru sorayım. Şu anda, tam şu anda gerçekten uyanık olduğunuza emin misiniz? İşte Chuang Tzu'nun da binlerce yıl önce sorduğu soru tam olarak buydu. Bu kesinliğimiz, bu kendimizden emin olma halimiz acaba ne kadar sağlam bir temele dayanıyor? Şöyle bir düşünelim. Günlük hayatta kendimizden ne kadar da eminiz, değil mi? Özellikle de bir tartışmayı kazandığımızda. Sanki zafer, haklılığımızın tescili gibi gelir. Ama ya Chuang Tzu'nun dediği gibi, bu sadece bir bakış açısı tuzağıysa, ya kazanan olmak, haklı olmakla aynı şey değilse? Bakın buradaki asıl olay ne biliyor musunuz? Chuang Tzu'ya göre bizim bu doğru yanlış kavgalarımız aslında en büyük körlüğümüz. Bir tarafın kazanması evrensel bir gerçeğe ulaştığımız anlamına gelmiyor ki. Sadece o an, o bağlamda daha ikna edici olduğumuz anlamına geliyor. Hepsi bu. Gerçeğin kendisi ise bir yerlerde bizim kavgalarımızın çok ötesinde duruyor. İşte şimdi işler biraz tuhaflaşıyor. Chuang Tzu diyor ki, ya bizim uyanık hayat dediğimiz bu şey, geceleri gördüğümüz rüyalar kadar bir yanılsamadan ibaretse. Belki de hepimiz henüz vakti gelmemiş o büyük uyanışı bekleyen rüya görenleriz. Ve en komiği de rüyada olduğumuzun farkında bile değiliz. Peki, tamam. Diyelim ki hayat bir rüya. Bu fikir bizi nereye götürüyor? Bizi doğru ve yanlış, iyi ve kötü gibi o keskin ayrımların ötesine taşıyor. Her şeyin nereden baktığınıza göre tamamen değiştiği bir anlayışa. Bu karşılaştırma o kadar basit ve o kadar derin ki, Ağustos böceği için bütün evren bir ağaçtan diğerine sıçramaktan ibaret. Onun ufacık dünyasından bakınca dev bir kuşun binlerce kilometrelik yolculuğu tamamen anlamsız, saçma bir şey. Ama kuşun gözünden baktığınızda da Ağustos böceğinin hayatı bir hiç gibi görünüyor. Peki hangisi haklı? İkisi de. Büyük ve küçük dediğimiz şeyler tamamen bakış açımıza bağlı. İşte kilit nokta tam da bu. Tao'nun, yani o her şeyi kapsayan evrensel yolun perspektifinden baktığınızda bizim insan aklıyla yaptığımız bütün ayrımlar, bütün kategoriler anlamsızlaşıyor. Evrenin sonsuzluğu içinde dev bir dağıyla bir buğday tanesinin ucu arasında aslında hiçbir fark kalmıyor. Peki nedir bu Tao? En basit haliyle her şeyin temelindeki birlik ilkesi. Yani tüm zıtlıkların eriyip birleştiği o yer. Güzellik ve çirkinlik, iyilik ve kötülük. Bunlar bizim sınırlı zihinlerimizin yarattığı etiketler sadece. Tao'nun gözünden bakıldığında hepsi aynı bütünün farklı yüzleri. Şimdi geldik Chuang Tzu'nun en kışkırtıcı, en acayip fikirlerinden birine. Hani sürekli işe yarar olmaya, verimli olmaya çalıştığımız şu modern dünyada bu fikir kulağa gerçekten radikal gelecek. Chuang Tzu hayatta kalmak ve özgür olmak için bize tam tersini öneriyor. İşe yaramazlığın gücünü keşfetmeyi. Bu slayttaki liste aslında trajik bir gerçeği anlatıyor. Geleneksel anlamda işe yarar olmak çoğu zaman sömürülmekle hatta yok edilmekle eş anlamlı. Bir şeyin değeri onun sonuna hazırlıyor. Ne kadar acı bir paradoks, değil mi? İşte bu hikaye her şeyi özetliyor. Kocaman, eğri büğrü, kimsenin mobilya yapmaya tenezzül etmeyeceği o ağaç. Hayatta kalmasının sırrı tam da bu. İşe yaramaz olması. Kimse onu kesmeye zahmet etmemiş ve o da özgürce, devasa bir boyuta ulaşabilmiş. İşe yaramazlığı onun en büyük gücü olmuş. İşte bir başka müthiş örnek daha. Toplumun bir kusur, bir eksiklik, bir işe yaramazlık olarak gördüğü bir şey nasıl olur da bir insanın en büyük koruma kalkanına dönüşebilir? O kambur, onu savaşlardan ve ağır işlerden koruyarak ona huzurlu bir hayat hediye ediyor. Beklenmedik bir özgürlük. Ve şimdi geldik benim en sevdiğim bölümlerden birine. Chuang Tzu'nun belki de en önemli kavramı olan Wu Wei'ye, yani çabasız eyleme. Bu fikir ilk başta biraz karmaşık gelebilir ama merak etmeyin, Chuang Tzu bunu o kadar güzel bir hikayeyle anlatıyor ki kasabın o meşhur dansıyla. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, bir kasap dev bir öküzü parçalıyor. Ama ortada tuhaf bir durum var. Tam 19 yıldır aynı satırı kullanıyor ve bıçağın ağzı hala jilet gibi keskin. Nasıl olabilir bu? Sırrı ne? Sırrı kaba kuvvet kullanmaması.
O, kemiklere veya kaslara karşı savaşmıyor. Aradaki doğal boşlukları buluyor. Gözleriyle değil, adeta sezgileriyle, zihniyle çalışıyor ve öküzün kendi yapısını takip ediyor. Ve işte o an, o sihirli an, çabanın bittiği, eylemin mükemmel bir akışa, bir dansa dönüştüğü an. Kasap, öküzün doğasıyla o kadar bütünleşiyor ki direnç diye bir şey kalmıyor. Et adeta kendi kendine dağılıyor. İşte Wu Bei ham olarak bu, zorlamadan, akışa teslim olarak en zor işleri bile bir sanat eseri gibi başarmak. Ve böylece başladığımız yere, o büyük soruya geri dönüyoruz. Rüya meselesine. Chuang Tzu bu yolculuğu en ünlü, en şiirsel hikayesiyle noktalıyor ve zihnimizde sonsuza dek kalacak o soruyu bırakıyor. Bir saniyeliğine bunu hayal etmenizi istiyorum. Tamamen bir kelebeksiniz. Chuang-Tzu olduğunuzu unutmuşsunuz. İnsan olduğunuza dair hiçbir anı, hiçbir fikir yok. Sadece bir kelebeğin hafifliği, özgürlüğü ve anı yaşama hali var. Sadece uçuyorsunuz. Ve sonra pat aniden uyanıyor. Gözlerini açıyor ve yatağında yatan Chuang Tzu olduğunu fark ediyor. O normal, gerçekliğe geri dönüyor. Ama bu dönüş beraberinde asla çözülemeyecek o büyük paradoksu getiriyor. Ve işte bu son, kışkırtıcı soruyla Chuang Tzu bizi baş başa bırakıyor. Bu soru aslında anlattığımız her şeyi özetliyor. Bizi kendi gerçekliğimizin doğasını sorgulamaya davet ediyor. Hangisi rüya, hangisi gerçek? Belki de kesin olarak bilemeyiz. Ve belki de en büyük bilgelik tam da bunu kabul etmekte, ne kadar az şey bildiğimizi anlamakta yatıyordur.